Uyku bana terapi gibi bir şey. Sizde de öyle oluyor mu? Mesela gün içinde böyle şimdi bahar, yaz, takılar çoğaldı ya bende. Böyle bir şey düşünüyorsam onları diziyorum, yerleştiriyorum, bir tek tek dokunuyorum. Sizin de böyle gün içinde zihninizi kaçırdığınız alanlarınız var mı? Bu benim zihin kaçırma alanım işte bilekliklerim. Eve gidiyorum, böyle takıların, kolyelerimin karşısına geçiyorum, onları düzeltiyorum, renklerine bakıyorum. Meditasyon illa böyle durmak mı? Değil, sanki böyle zihnini boşaltmak, hiçbir şey düşünmeme haliymiş gibi geliyor bana ve bu aralar benim mutluluğum da bu. Şahane bir konuğum var bugün. Hiçbir negatif enerji yok üstünde, hep pozitif. Fakat son dönemde o kadar büyük bir değişiklikle karşımıza çıktı ki resmen stüdyoya girerken dedim ki bu nasıl bir şey ya? Nasıl olabiliyor dedim. Bunu konuşmamız lazım. Şimdi biz tabii ki sanat konuşacağız. Tabii ki çok pozitif sohbetler yapacağız. Bize iyi gelecek, çok iyi gelecek bir konukla bir yolculuğa çıkacağız 30 dakika boyunca ama en çok da insanın kendine iyi baktığında neler olduğunu konuşacağız. Stefan Zweig diyor ki güvenin şartı samimiyettir. Kayıtsız, şartsız samimiyet. Diyorsa Stefan Zweig, Bülent Serttaş'a birazcık dokundurmak istemiştir bu cümleyle diye düşünüyorum. Gelin. Hoş Ay, geldiniz. çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Ne kadar zarifsiniz. Teşekkür Zımba ederim. gibiyim. Evet. Evet. Aynen öyle görünüyorsunuz. Zımba gibi Vallahi görünüyorsunuz. teşekkür ederim. Maşallah. Size de maşallah. Değil mi? Aferin bize. Evet. Bence bize Hem aferin. birbirimizi tebrik Biz ederek birbirimizi bu noktada tebrik ediyoruz. vallahi Çünkü biz kendimize çok iyi bir iyilik yaptık. bir şey istedik, bir hedef koyduk ve o hedefi başardık. Değil mi? O hedefi yakaladık. Doğru mu? Doğru. Ne Eee, oldu bana anlatın. Ben size su servisi yaparken. şöyle, başlarken bu işe artık yeter dedim. Nasıl yani? Yani ya artık uyurken rahatsızım, Hımm. bir yerde ve yürüyüşe çıkarken rahatsızım, Evet, elbise seçerken rahatsızım. evet. Eee, yani, hani, bir yerden geçerken veya, yani, gerçekten kilonun ne kadar, sorun olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Değil mi? Çünkü, eee, hesapladığım zaman 100 paket margarin gitmiş vücudumdan. 100. Evet, Allah aşkına 100 paket margarini bir hayal edin, ya sırtınıza ya da şu göbek kısmınıza bağlayın, gezin bakalım gezebilecek misiniz? Bütün vücut yani, en küçük parmağınızdan tutun saçınızın ta bu en tepesine kadar her taraf hissediyormuş ama biz anlamıyoruz o anda. Evet. Sadece yorulduk diyoruz. Ha, biraz dinlenelim diyor. Hayır. Ben, eee, işte bel fıtığıydı bilmem ne onların başlangıçları falan filan kiloluyken 10 dakikayı geçmezdi benim yürümem. Oturup kesinlikle bir germe yapmam Ah, lazımdı. yazık. Ondan Kıyamam. sonraca bir nefeslenmem lazımdı. Ondan sonra yürüyüşüme devam edebilirdim. Çünkü en az ben 10-12 bin adım atıyorum bir yürüyüşte. Nasıl? Bayağı aslında hep yürür müsünüz siz? Muntazaman, eee, yü kesinlikle sporu eksik etmem. Yani yürümeyi eksik etmem. Kilonuz varken de mi Kilo öyleydiniz? varken de öyleydi ama dikkat etmiyordum. Ha. Yani. Çünkü spor mesela benim hayatımda düzenli spor olamıyor. Şimdi deniyorum bakalım gene bir yola çıktım. İnat Hı ediyorum bu hı. konuda ama psikolojik olarak da Evet. enerji olarak da çok şey değişti. Ama sizde bu düzenli varmış zaten. Düzenli var çünkü niye? Evde olduğum zaman bu muntazaman, Olmuyor. yerine getiriyorum. Tabii yapıyorum Ha, onları. yapıyorsunuz. Tabii evde olduğum zaman ama dışarıda işte konsere gittim 2-3 gün yokum. Orada elimden geldiği kadar yemeklere bu sefer dikkat etmeye çalıştım. Dün Hımm. mesela en basiti, öğleden sonra bir, hamurlu bir şey yedim. Tamam. Dedim ki kesinlikle bunu atmam lazım. Eve geldim akşamüzeri 5'ten sonra bir 45 dakika yürüdüm. Hah, O dedim, bana da o geldi bana işte. yapışmayacak dedim bu. Bunu Evet. atmam lazım dedim ve attım. Sizi hatırlıyorum, siz yemek de çok seviyorsunuz. Çok. Bir sürü videonuzu hatırlıyorum öyle Evet. lezzetli lezzetli yemekler yerken. Ceyda diyorum, ne Tabii ki olursunuz lütfen, çok kusura mutlu olurum. bakmayın. Çünkü Ben büyüğüm çok olduğunuz samimisin. için Ay siz kurban diyorum olurum. hiç Sağ bana olasınız. lütfen. Teşekkür ederim. Benim tabağımdan yemek artığı hayatta görülmemiştir. İşte. Ama şimdi Ne yapıyorsunuz? bilinçli olarak alıyorum. Yiyeceğim kadar. Yani hadi canım biraz daha istiyor gibi oluyor ama diyorum ki yok. Tamam. Pişman olacaksın, yeme.
Bu an ne? Beynimle savaş yapıyorum. Çünkü ben sizi biliyorum yani o çiğ köfte mesela sizle ben de eşleşti. Ben de bayılırım. Yani ama hala hayır diyemiyorum. Hı hı. Dediğiniz gibi ya spor yapıyorum hemen ya da o akşam yemeğinden sonra ertesi güne öğleden sonraya kadar bir şey yemiyorum. Durabiliyorum. Hı Sağlığım da hı. izin veriyor buna. Doktoruma sorarak yaptım. Lütfen Evet, böyle şeyleri doktorunuza sorarak yapın. kesinlikle. O noktada size ne zaman bir dakika artık Bülent, aa oldu ne oldu da bu oldu? Benim mesela menisküs. Hımm. 2 dizde de dediler ki bak menisküs yırtığın var. Herkesin menisküsü var da menisküs yırtığın var. Bu iyiye gitmeyecek. Burayı toparlaman lazım yoksa ilerleyen yaşlarda ameliyat görünüyor dedikleri an dedim ki bu dizlerdeki yükü hemen almam lazım arkadaş benim. Aynı şey bende de oldu. Sağ dizimde menisküs oldum. Heh, Yürüyemedim. O ara bayağı bir şişmeye başladım ve doktorumun bana söylediği kesinlikle kilo vereceksin dedi. ya. Ameliyat edersek dedi çünkü kilo var. Seni sahneden biraz etkileyecek dedi. Onun için ne olursun kilo ver. Oturdum düşündüm ya ben ne iş yapıyorum? Hı, Sahneden para kazanıyorum. hı. Bu bana zarar. Şu göbek bana zarar. Hadi Bülent Serttaş dedim. Vallahi billahi kendimle konuştum. Helal. Aynanın karşısına geçtim. Hadi Bülent Serttaş ya. Türkiye seni seviyor dedim ya. Hadi o insanların dedim gönlüne girmişsin ama böyle pırıl pırıl olsun artık o Bülent Serttaş sevgisi onların gönlünde dedim. Hadi başaracaksın bu Bir de işi dedim. örnek Hedef koydum. olacaksınız. Ha, ne koydunuz? Dedim ki önce ben bir şu kiloyu göreyim. O kiloyu gördüm. Kaç? 128'den geliyorum. Tabii en fit olduğum zaman, fit dediğim yani en kötü olduğum Kilo. zamanlar tabii. Şu anda 99'um. Maşallah. Evet. Yani 29 kilo. 29 kilo. Diyetisyen kontrolünde. Kesinlikle doktor kontrolünde. En basit bir şeyimi anlatacağım. Lütfen. Bir kontrolümde gittim. Dedi ki Bülent'ciğim dedi bir safra kesene bakalım dedi. Ha. Arada o kan tahlillerinde bir şey mi gördü ne? Gittim. Dedi ki çamur var safra kesende. Bunu atman lazım. Eğer atamazsan orada betonlaşacak. Tabii. O zaman dedi safra keseni alacağız. Tabii sıkıntı. Yemin ediyorum bir ayda ne yapmam lazım hocam? Bol bol su içeceksin dedi. Tamam. Azmettim dedim su içeceksin Bülent Serttaş. Çünkü o safra kesesini aldırmayacaksın dedim. Bir ay sonra kontrole gittiğimde kalktı beni öptü hocaya. Hocam dedi tebrik ediyorum Bülent hocam dedi. Atmışsınız dedi o çamuru dedi. Bu kadar basit. Siz şahsi bir karar alıyorsunuz ama evde de tencerelerde yemekler pişiyor. Sizde nasıl oldu? Bir kere eşime ben ne kadar teşekkür etsem veya ne kadar ona ne yapsam diye düşünüyorum ama o bana annemin duası. Bana onu anlatsanıza çok Annemin güzel. annemin duası. Eh, 1986'da en küçük yani 5 kardeşiz. Bir kız, 4 erkek. En küçük benim, en büyük de ablamız. Hepsini everdi. Bir tek ben kaldım. Bekar. Oğlum dedi sana da karışmayacağım Bülent dedi. Annem rahmetli. 1986. Allah rahmet eylesin. Amin cümlemizinki nur içinde yatsın. Oğlum dedi ama dilerim Allah'tan dedi. 3 yengenin ismi de S harfiyle başlıyor dedi. Seher, Suzan, Sonay. Evet. Ama dilerim Allah'tan seninki de S olur yavrum dedi. Allah Allah. Ben geldim Selvi Hanım'ı buldum. Ya kaç sene oldu? 14 sene sonra. Maşallah. 16 sene sonra. 16. 16 sene sonra. Tabii 1986'da annem rahmetli oldu. Görmedi Ondan sonra gelinini. görmedi yok. Babam gördü ama. Babam gördü. Zaten o da dedi ki oğlum hadi yarın geçip gideceğim. Annene haber götüreyim. Bülent'i de everdim geldim diye. Onları yaşadım ve bir duası da dedi ki inşallah dedi ilk çocuğun da kız olur yavrum dedi. O da oldu. Maşallah. Onun için ben eşime annemin duası diyorum. Ne güzel. Annemin duası bana şunu söyledi. Sen yaşayacağını yaşadın. Şimdi çocukların için yaşa lütfen dedi. Lütfen dedi kilo ver dedi. Ben çocuklarım için, ailem için yaşıyorum. Ben hakikaten ve insanlara neşe vermeye çalışıyorum. Keyif vermeye çalışıyorum. Geldim burada şimdi böyle duygulandım ama Ama bu çok bu romantik bir şey. evet. Bu Yok. hüzün yok bunun içinde. Şöyle yok hüzün değil. Vallahi yok. Romantik bir şey bu. Ama hayatıma yön veriyor benim eşim.
o kelimesiyle eee, bir düşündüm bunu niye bana söyledi? Bir önce kendi sağlığım için ve çocuklarımın Evet. başından eksik etmesin Rabbim seni dedi. Onlar için yaşa dedi lütfen dedi. Ona göre kilo ver dedi. Ben de oturdum aynanın karşısına geçtim. Kendimle konuştum. Hadi dedim başaracaksın bu işi. Ve başardım. Peki yıllar yıllar Evet. çok derin bir bağ Hı hı. seyircilerimizle. Hı hı. Şimdi tabii yenileşmek gibi bir şey oluyor bu Evet. aslında. Evet. Bülent abiye benziyor ama Baba Bülent o mu? abim niye kardeşimi falan. Bir şey oluyor mu? İnan şöyle söyleyeyim. Bir, artık kolaylıkla alışveriş yapabiliyorum. Ya Hep özel dikimdi. Hep özel dikimdi. Omuz olmadı, kollar geçmedi, bacak olmadı, işte boy gitti düğme falan filan. kapanmadı. Ama şimdi tak gidiyorum hemen. Ya Ya valla şunu giyeceğim diyor. evet abi Çok iyi. inanılmaz keyif veriyor var ya. Evet. Artık şu bedeni çıkarır mısınız diyorum şöyle biraz daha tabii. Hemen alıp Ya çıkacağım. hep ezildik ya gittik işte bir deneyelim işte olmayacak biliyorum. O ruh haliyle gidip alışveriş yapınca bir de olmayınca iyicene çöküyorsunuz orada. Şimdi mesela keşke sahneme gelseniz orada bir canlı görseniz Ha. insanların bana orada bakışını işte bütün telefonların çıkışı kamera sanki inan bir ya dünya starı demeyeyim de Niye? hakikaten ya yok. Öyle Ee, hissedebilirsiniz Onu ya. hissediyorum zaten. Evet. Ama karşıma yansıtamıyorum. O samimiyeti şey yapamıyorum. Yani ya ben nasıl olsa beni dinleyecekler falan filan değil. Hala yine önü ilikli Bülent Serttaş saygıdan kesinlikle taviz vermeyen. Ama biz sizi öyle sevdik. İşte öyleyim hala. Aslında yani Bir şöyle. vallahi çıkıyorum sahneye var ya insanların o bakışı, lan iyi yaptın be Bülent Serttaş diyorum. Oh. Vallahi iyi yaptın. Çünkü bir de şunu duyuyorum. Ya biz bugüne kadar eğlenmemişiz ya diyorlar. Belli başlı geniş repertuarı olan sanatçılarımızdan birisiniz. Artık o kadar da kalmadı gibi bir şey oluyor aslına bakarsanız. Doğru. Değil mi? Tabii tabii. Ama burada zayıflamanın getirdiği bir enerji. Enerji Bir de şey soracağım, ses fark ediyor mu zayıflayınca? Bunu merak yok. ediyorum. Hani zayıfladın, daha iyi nefes aldın. Dolayısıyla ses performansın değişiyor mu? Hayır değişmiyor. Ha, Kesinlikle zaten değil, o aynı. ciğer meselesi. Artık bir Diyafram. de diyafram şöyle. En az 4 saat öncesinden bizim yemek yememiz lazım. Tamam, aç. Artık 4 saat önce yedik ve kestik. Kesinlikle sahneye kadar yemek veya işte çerezdi bilmem neydi falan filan Yok. kesinlikle olmayacak. Çünkü çerezde pürüz yapar seste. Tabii. Çıktığınız zaman zaten insanlar vay anam vay. Artı repertuar çok önemli. Evet. Çünkü nasıl derler? Her şey ne şerbet derler ya. Nabza göre şerbet mi? Ha, Evet. nabza göre şerbet veriyorum valla. O kadar mutlu oluyorlar ki ve kalkınca da biz böyle eğlenmedik veya düğün yaptım. Düğün sahibi e, takdim ederken şu lafı söylüyor. Annenin ak sütü gibi helal olsun diyor. Ya, İşte benim diyorum Oscar ödülüm bu. değil mi? Vallahi bu. Benim Oscar ödülüm bu. Onların hayır duası. Yani bir kişi bile kaşını çalma. Ya işte Hay yapma. Allah demedi. Hay Allah demedi. O da bana Peki yetiyor. şimdi Evet. repertuar geceye göre önden mi belli oluyor? Yoksa girdiniz sahneye bir nabız yokladınız. Demin nabza göre şerbet dediğiniz için soruyorum. Arkadaşlar şimdi repertuara. Bir bakalım. Haydi başlayalım mı oluyor? Ne oluyor İki orada? şarkıda anlıyorum nereye Gerçekten gideceğimizi. mi? Vallahi. İki şarkıda o gecenin nereye gideceğini anlıyorum. Değiştiriyor musunuz? Tabii. Hemen bir o tarafa kırıyoruz direksiyonu. Bakıyoruz tepki, hadi bu tarafa geçiyoruz. Olmuyor da şuraya. A, B, C, D, E şıklarımız var bizim. Bir de İllaki yakalıyorum. eminim. Yani. Peki şu 5 saat 45 dakika meselesi nedir? Nasıl yani? Gerçekten 5 saat 45 dakika sahnede kaldım. Nerede? İstanbul'da. Özel bir organizasyon muydu? Özel bir organizasyon Kurtköy'de. Çok sevdiğim bir aile büyüğümüz. 35-40 kişilik
bir aile yemeğiydi. O kadar. O kadar. 40 kişiye. 40 kişilik 5 saat 45 dakika. Yok artık. Vallahi billahi. Ne yaşandı? Ne yaşandı? Sadece hani bir 5 dakika 10 dakika mola var arada. O da işte bir ihtiyaç molası. Oraya gittik geldik falan filan bu. Eğlenceye doyamadılar. Yerlerde oturduk, oynadık, zıpladık. Diskosuydu, popuydu, halk müziğiydi, uzun havasıydı. Ve siz yorulmadınız mı? 5 saat. Buna rahmetli Osman Yağmur Dereli de şahittir. Ne diyorsun? Vallahi bile hatta bir gün bir yerde böyle bahsetti. Başka sanatçı arkadaşlar, oğlum dedi siz sanatçı mısınız dedi. Ne oldu hala? Adam dedi 5 saat 45 dakika sahnede kaldı dedi ya. Rahmetli Osman Yağmur Dereli nur Allah içinde rahmet yatsın. eylesin. Amin amin amin. Esmer'in Yani biçim biçimi söyledim. Ortalık yıkıldı. O günden beri sahneden inmedim evet diyorsunuz. evet. Uğurlu Ya şarkınız o mu? uğurlu şarkım Tabii Aşk Bodrum'da yaşanıyor onunla güzelim. O artık yani onu o konuşmuyoruz. o O sizin aslında göbek adınız gibi bir şey oldu. artık inan bakıyorlar ya tanım işte şu anda 13-14 yaşları bilmiyor çünkü Tabii. onlar Tabii. bilmiyor. Ama Aşk Bodrum'da o Evet. diyor. Evet. Evet. Nasıl? Bunun hikayesini çok merak ediyorum ama bunu kenara koyarak çünkü bu bir Hı kült hı. artık sizin Evet. hayatınızda. Onun dışında Esmer'in biçim biçimi mesela. Esmer'in biçim biçim tabii ilk okuduğum. Ya. Beni tiyatroya çıkardılar Keban'da. Bir tiyatroda Dede Korkut. Yanında 2 tane genç. O gençlerden biri de benim. İşte Dede Korkut mu anlatıyor mesela. Biz de dinliyoruz, hak veriyoruz evet falan filan. Dediler ki ya sesi güzel olan yok mu? Abim de çünkü tiyatroda. Ya dedi kardeşim okuyabilir. Dedim abi ne bileyim o zaman Esmer'im içim İzzet Altınmeşe yeni çıkarmış. Valla. Ha. Hatta ondan önce dediler bir tane slow oku ki hareketli sona kalsın daha şey olur. Ben bir garip kel olanım, eşeğimin yok palanı, varım yoğum doğruluktur, hiç de sevmem ben yalanı. Bununla çıktım ilk. Kaç yaşındaydınız? 7. Ne? 7. Sonra Sonra buralara kadar geldik. Esmer'in biçim biçimini Evet. bir patlattınız. Esmer'in biçim biçimini okudum. Ondan sonra tiyatronun biliyorsunuz finalinde Selam. selamlanırken beni Türk bayrağına sarıp havaya kaldırdılar. İşte orada mermi gibi girdi yüreğime o alkışlar. Of. Yemin ediyorum Güzelmiş. o alkışlar ne diyeyim ya artık eve gittim türkü söylüyorum. Balkonda cama oturuyorum türkü söylüyorum. Çok özür diliyorum. Tuvalete gidiyorum şarkı söylüyorum. Babam dedi oğlum yeter ulan dedi. Ama girdi kanıma bir Artık kere. kanıma girdi vallahi. Gene de arada bir kalecilik serüveni oldu. Kalecilik serüveni oldu. Neden? Amatör ligde bir de sporu seviyorum. Ha, Basketbol bırakamadınız. hayır lise ortaokulda lisede spor mecbur yapıyorsun beden eğitimi derslerinde basketbol, Tamam. voleybol. Ama hani kaleci olacak kadar bu şarkı artık işlemiş damarınıza ama gene de oradan gitmeyip kaleci olacak kadar. Orada benim kafam karışıyor. Abim kaleciydi. Bu abi çok önemli galiba. Evet ya Aynı şimdi abi mi? yok. Sahnede türkü söyleten abi mi? Yok. Değil. Biri Zalım Yalçın, lakabı Zalım Yalçın. Ya. Allah'ım işini gücünü rast getirsin. Biri Amin. de en büyük Johnny Mustafa derlerdi Johnny ona. Johnny Mustafa. çok Johnny iyi. Mustafa, Zalım Yalçın. Evet Sizinki Zalım. ne? Benimki de Bilo. 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 Ama bu olmamış mı? Önünde bir şey yok mu bu Bilo'nun? Yok. İyi Vallahi. yırtmışsınız. O kaleciydi. Zalım Yalçın da hakikaten mahallede maşallahı vardı abim. İşi gücü rast gelsin. Onun kaleciliği bana oldu. Ondan sonra onun yerine kaleye geçtim. Elazığspor profesyonel lisans teklif etti. Ama sahneye de çıkmıştım ya. Tabii. Şimdi durdum 2 tarafı karşı karşıya koydum. Bir Ah. tarafta taş, sopa, küfür, dayak. Bir tarafta alkış, sevgi falan. Hangisini seçersin dedim ben Sertaç. Alkışa gittim ben. Peki bir şey soracağım. Hiçbir eğitim aldınız mı? O dönemde yok biliyorum. Ama yani tamamen içgüdülerinizle mi oldu bu iş? Tamamen içgüdülerimle ve çok zeki bir talebeydim. Çok çalışkan bir talebeydim. 8'lik, 9'luk, 10'luk bir talebeydim ama
hayat şartlarından dolayı, babamın maddi durumundan dolayı, maden işçisiydi babam. Hımm. Dedim üniversiteyi kazanırsam beni nasıl okutacak? Ya. Vallahi billahi baraj 105'ti. Yemin ediyorum 104'te bıraktım. Ne diyorsunuz? İmtihana girdim, 104'te bıraktım. Dedim babama yük olmayacağım ben. Ama ben fenaydım yani. Ben fenaydım. Bilerek kazanmadım. Sadece annem subay olmamı istiyordu. Ha. Subay ol dedi oğlum. Başvurdum ama kilodan almadılar beni. Ah be! Vallahi kilodan da almadılar. Ama onun duası beni buralara kadar Ama siz getirdi. annenize bir söz Ben vermişsiniz. söz verdim, Ne evet. dediniz? Türkiye'nin en sevilen sanatçısı olacağım dedim anne. Öyle de oldu. Tam bir kitap satırı değil mi? Türkiye'nin en çok sevilen sanatçısı olacağım diye anneme söz verdim. Öyle de oldu. İnşallah görüyordur. Kesin görüyordur. Vallahi görüyordur Bence inşallah. görüyordur. Ben inanırım. Evet. Yani zaten sizde yaşadığına inanırım ve gördüğüne de inanırım. Ya belki de işimin rast gitmesi anne baba duasıdır. Yani ben buna çok inanıyorum. Doğru. Bir zırhtır. Anne baba duası bir evlat için zırhtır. Bunu ne olursunuz unutmayın Değil mi? çocuklar. Gençler söylüyorum. Anne babası zırhtır. Bir insanın bedenine zırhtır diye düşünüyorum. Evet ama öyle zamanlarda da şöyle oluyorum. Kavga anlarında bazen ana baba ağzını tutamıyor da kötü bir dilekte bulunuyor falan oluyor ya bazen böyle anneyle babayla tartışırsın. Gelişme zamanında, gençlik zamanında. Böyle bir söz söyler. Şimdi anne baba duasına çok inandığın yerde eyvah dersin beddua etti bana. Bu da mı tutacak? Bu korku da çok sert bir şeydir. Ama Ama o gönülden gelmez. Onu ben hiç bilmek. onu duymadım. Ne güzel. Valla. Mesela bana dedi ki annem şunu öğret. Oğlum Allah'tan korkma dedi. Allah'ı üzecek bir şey yaparsan dedi Allah'tan korkma. Allah'ı sev dedi. Bak öyle bir şey yüreğime işledi ki o Çok konu. güzel ama bu cümle. Allah'tan korkmuyorum. Evet, Anladın mı? Çünkü evet. onu üzecek bir şey yapmıyorum. Annemi babamı üzmedim. Bana of demediler. Of Bülent ne yapıyorsun demediler. O zaman çocukluğunuzda da öyle ele avuca sığmayan bir çocuk değildiniz daha sözde. Öyleydim ama annemi babamı üzmedim. Hiç. İnanılmaz içimde fırtınalar var. Ama o sözümün arkasındayım. Ben anneme söz verdim. O zaman konserlerde de mi böyle tutuyorsunuz kendinizi? Tabii ya çılgınım sahnede. Ah. Sahnede Orada. ben o çılgınlığı, şeyliği çok fenayım. Çocuklar ne diyor? Çocuklar Çok merak ediyorum. ara sıra baba aman diyorlar. Aman baba diyorlar. Allah var dizginliyorlar beni. Ya. Çünkü biliyorlar babalarını. Hı hı. Ya. Ya valla. Haylaz bir çocuk var yani. İçimde o haylazlık var. Var. Ama kendi ailem arasında. Onlarla beraber yapabiliyorum ama dışarı çıktığım zaman her zaman yine önü ilikli Bülent Evet, Serttaş olarak. yani gerçekten önü ilikli dediğiniz zaman sizin isminizin içindeki cümlede geçmesi gereken bir detay yani. Sizi tasvir etmek gerekse bir romanda, bir filmde ya da canlandırılması gerekse sizin karakteriniz kesinlikle önü ilikli, bende de var o. Evet. Bir çiğ köfte var, bir önü iliklilik var. Bak ne kalmış, ne kadar. Ne değişik değil mi bendeki? Vallahi Zihnimde kalan. çiğ köfte ya ne hikmetse vallahi çok iyi yapıyorum ya. Gerçekten mi? Evet. Geçen bir yerde yaptım. Of, değil mi? Urfa Sıra Gecesi ekibi Ben var. su içeyim. Bir Ki bardak bak soğuk su içeyim üstüne. Urfalılar yapar mesela bizim Elazığlılar çok iyi çiğ köfte yapar memleketim. Adıyamanlılar çok iyi Of. yapar ama o Urfa Sıra Gecesi ekibi dedi ki abi bizim girip çıkmadığımız yer kalmadı. Yemin ettiler biz böyle çiğ köfte yemedik dediler. Kaç saatte yapılıyor bu çiğ köfte sizin elinizden çıkınca? 25 dakika. Ne? Bana. 25 dakika. Niye o ne kadar yoğrulursa o kadar lezzetlidir ve birbirine... Ya geçin bulguru şişiriyorlar. Ondan sonra bir de su katıyorlar. Suyla yoğuruyorlar. Öyle çiğ köfte olur mu ya? Ama siz çok iyi yemek de yapıyorsunuz. Sadece Çok. çiğ köfte değil. Çok. Bu çiğ köfte böyle olmaz. Bu Bir burada şey söyleyeyim. kalmaz. Geçen bir pırasa yaptım. Zeytinyağlı. Evet, Kayınvalidem müthiş yemek yapar. tamam. O bile dedi ki Bülent yavrum ne koydun dedi ona. Dedim anne meslek sırrı dedim. Ya müthiş yaptım ama ya. Allah Allah. Kimsenin aklına gelmeyecek bir şey koydum pırasaya Ve ya. söylemiyor musunuz? Söylerim. Hadi söyleyin. Vallahi Vallahi şişeceğim yoksa. bambaşka çünkü burası. Evet. Değil mi? Bambaşka Bambaşka pırasanın tabii. tarifi ancak bambaşka sohbetlerde Bambaşka verilir. da olur. Bir tane defne yaprağı koydum Pırasaya. pırasaya. Peki. Bir tutam şeker, bir tutam tuz ve vazgeçilmezi bak olacak
iddia ediyorum kuru domates koyun. Çok hafif de bir çay kaşığı kadar da soya sosu. Artık daha ne ilginç bilgi ama gene de onu da rica edeyim ben. Bak su içti kim bilir ne geliyor. Yemekle ilgiliyse artık midemi Hiç tutacak. tuzla karpuz yediniz mi? Efendim? Efendim? Efendim nasıl? Nasıl? Nasıl efendim? Buyurun. Hangi tuz? Tuz ve karpuz. Yemedim. Deneyin. Karpuzun üstüne tuz serpil. Tuz serpin lütfen. Yazın. Ama şöyle bembeyaz yapmayın. Hayır. Yeteri kadar. Ne olursunuz benim için deneyin. Deneyeceğim. Deneyin. Karpuz mevsiminde bambaşka sohbetler. Mesela- Bülent Serttaş nasıl viral oluyoruz internette? Duymadınız mı hiç? Karpuz peynir, kavun Evet. peynir. Evet. Geç abi. Hafif tuz. Böyle bir şey yok. Kavunda denemedim. Ama yine yutkundu. Allah'ım yarabbim. Çekemediniz ama büyük yutkundu. Ağzımın suyunu toplayamıyorum. Ben sizi kilo verdiğiniz için bir kez daha tebrik ediyorum Teşekkür bu ederim. sebeple. Bu kadar şeylerin içinde. Evet. Evet. Demek siz çok iyi bir şef de olabilirmişsiniz. İnan aklımda var. Aa. Yani mesela bir avokadolu tost yapıyorum. Ben artık programı terk Efendim ediyorum iyi ya. akşamlar. Bu ne ya? 4 senenin sonunda ilk programı terk edişim. Avokadolu tost mu? Tost. Ama böyle bir şey yok. Onun tarifini veremem. Çünkü eğer bir yer açarsam o benim İmzam baş ve olacak. imzam olur. Vallahi imzam olur. Yakında Evet. bir parçanız çıkıyor. Çıkıyor. 2, 1, kaç tane? Eller yukarı teslim ol. 2 tane çıkıyor. Şu anda 4 tane ama ikisiyle çıkacağım. Tamam. Ve özel kadın. Özel kadın. Özel kadın. Orada Eşiniz işte olduğunu düşünüyorum. o şarkının en son cümlesini duyan diyecek ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey duymadım. Diyecekler. O özel kadında. Ha, şu anda bile ben aklıma geliyor. Tüylerim diken diken. Ben böyle şaşırdığım bir program uzun zamandır. Ben bir fotoğraf çekeyim en iyisi Tamam. şaşkınlığımın karşısında. Eller yukarı teslim ol. Ay, o zaman hadi siz mırıldanın ben sustum. Hadi. Siz mırıldanın programı Eller bitsin. yukarı teslim ol. Kalbimin sahibi aşkım ol. Ömrümün kalanına, bu canımın yarısına ortak ol. Çok kuraktı buralar, yağmur ol. Bir başka İlk bak. görüşte aşk varmış. Buldum seni bırakmam. Eller yukarı. Ay şey yazayım. Tamam sustum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın efendim. Sevgili Bülent Serttaş, seni ağırlamak ne kadar büyük bir keyifti. Kendine iyi bakma halin, tavrın, duruşun, sıcaklığın, aile samimiyetin, her şey bana çok iyi geldi. Eminim izleyenlerime de. Sevgili Bülent Serttaş sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sevgili Ceyda Düvenci, katıldığım programlar çok ama siz bambaşkasınız. İlgi, alaka ve samimiyetinize sonsuz teşekkür ve saygılarımla.